Yeni bir videodan da herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeniçeri Tiggo 9. Henüz daha Tiggo modelleri Türkiye'ye gelmeden önce onları ilk biz tanımış, özellikleri ve tasarımlarını çok beğenmiştik. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Omoda derken şimdi sıra markanın amiral gemisi Tiggo 9'da. Tahmin edebileceğiniz gibi 7 ve 8 serilerin üzerinde olan Tiggo 9, boyutu, tasarımı ve üstün özellikleriyle lüks modelleri aratmıyor. Neyse, hiç lafı uzatmadan Yeniçeri Tiggo 9 hakkında bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Tiggo 9, 2023 yılına Chery tarafından bir armağan olarak yollara çıktı. Serinin bugüne kadarki en büyük modeli Tiggo 8'in de üstünde olan Tiggo 9, tasarım ve heybetiyle görenleri kendine hayran eder. Chery tarafından geliştirilen T1X platformu üzerinde üretilen Tiggo 9, bu platformun getirdiği etkileyici özelliklerden de nasibini alıyor. Tabii ben özellikle yolda en çok gördüğüm Tiggo 7 ve Omoda 5 modellerinin ardından Tiggo 9'un da şansının yüksek olacağını düşünüyorum. Yeniçeri, tamam hocam, her değişimde bir Osmanlı'ya gidip gelmenize gerek yok. Bunlar Çinli Yeniçeri. Yeniçeri Tiggo 9 önden baktığımızda çok agresif bir suratla karşılaşıyoruz. Ön tarafta burayı tamamen domine eden dikine şeritleriyle krom panjuru görüyoruz. Tiggo 8'in o damla efektli panjurundan sonra bu daha sade gelse de duruşu sertleştirdiği aşikar. Şimdi bu ışıkları kapatalım. Burada efektin alasını yapan Chery, ışıklı logo karşılamasıyla neler yapıyor? Tabi panjurda böyle büyük boşlukların olması da sizi yanıltmasın, aktif kapanıp açılabilen özelliğe sahip. Burada farların ışıklarının karartılması özellikle siyah renk bir Tiggo 9 için fazlasıyla etkileyici olurken LED teknolojisiyle görüş performansı da üst seviyede. Havalandırma çıkışları ve lüks tasarımıyla tampon finali harikulade şekilde yapmış. Yeniçeri Tiggo 9'un profiline kendisi gibi kocaman bir yıldız bizden gider. Hiç ama hiç abartmadan gördüğümüz en etkileyici profil tasarımı aklımızı çeler. Yüksek kaput, büyük parçalarla birleşince ortaya tam anlamıyla bir ihtişam çıkmış. Hemen söyleyeceğim, B ve C sütunlarının bu krom kaplamaları benim fazlasıyla hoşuma gitti. Tabi böyle yekpare bir tasarımla uzanan yan camlar da çok karizmatik. Burada bir de böyle bir süs parçası koymuşlar. Devamında dokunmatik olarak açılabilen kapı kolları da şık bir gol atar. Daha kaleci kendine gelmeden ikinci golü de jantlarla atalım. Panjurdaki çok kollu detayı jantlarla birleştirip ortaya bütünleşmiş bir tasarım çıkaran Chery 245-50-20 inçlik lastikleriyle yola daha sağlam basıyor. Bir tasarımın finali ancak bu kadar şık olurdu. Finalleri hakkını vere vere yapan Chery, ona sahip olamasak da trafikte giderken en çok göreceğimiz arka tarafında bize görsel bir şölen yaşatmış. Tiggo 7 ve Tiggo 8'in aksine yekpare bir stop tasarımının kullanıldığı Tiggo 9'da Alman otomobili karakteri oluşmuş. Maruzatım olacak komiser bey, şu sileceği spoilerın içine alsak çok mu boş olur arkası? Kayarless sinyaller ve led stoplarıyla bu duruş benden geçti. Ortada onları birleştiren büyük bir Chery logosuna yer vermişler. Alt tarafta elektrikli otomobillerle neredeyse unuttuğumuz egzoz çıkışlarının tasvir edildiği tamponu görüyoruz. Şimdi bir otomobil düşünün. Önüyle, arkasıyla, profiliyle tam not almaya başarsın. Sanırım hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu ağır abinin boyutları ne ola ki? Tiggo 8'de karşılaştıralım. Yeniçeri Tiggo 9 4820 mm ile Tiggo 8'den 100 mm daha uzun, 1930 mm ile 70 mm daha geniş ve 1699 mm ile Tiggo 8'den 5 mm daha alçak. Asıl şovu dingil mesafesinde yapan Tiggo 9 2820 mm ile Tiggo 8'e 110 mm fark atıyor. Baştan söyleyeyim, dışarıda pek fazla benzetme yapmadım ama iç mekana geçince biraz benzetme yapacağım. Ama size bir şey diyeyim mi? Yok böyle bir tasarım. Yeniçeri Tiggo 9'un kapılarını böyle açıp kaparken bizi abone olmadan izleyip takip eden sevgili izleyicim. Evet, siz aşağıdaki abone ol butonuna basarak hem bize destek olabilir hem de yeni formatlarımızdan ilk size haberdar olabilirsiniz. Abone olduysanız eğer kapıyla oynattırmadan içeriye geçiyoruz. Yeni Tiggo 9'un kapılarından geçip şöyle bir iç mekana bakınca bile etkilenmemek elde değil. Adeta böyle AMG dizaynovari koltuklar konfor ve şıklığı bir arada sunuyor. Tabi elektrikli, ısıtma ve havalandırma özelliklerinden bahsetmeme sanırım gerek yok. Kapıyı açmak için de bu tuşu kullanıyorsunuz. Bak, bu da fazlasıyla klas olmuş. Direksiyon hem şekli hem de duruşuyla iyi hissettirmeyi başarmış. Altı kesik olması da keza spor duyguları kabartıyor.
Direksiyonun hemen arkasında tek parça yuvasıyla dijital gösterge sistemi ve dokunmatik multimedya ekranı konumlanmış. Araçla ilgili hem anlık bilgileri takip edebileceğiniz hem de ayarları yapıp eğlence sistemine erişebileceğiniz bu ekranların menü tasarımında açık renk kullanılması pek hoşuma gitmedi. Bunun dışında hem ekran kalitesi hem de dokunmatik hassasiyetiyle ekranlar müthiş. Devamında bu bir yerlerden tanıdık gelen havalandırma çıkışlarını koymuşlar. Çift katlı tasarlanan orta konsolun üst katında cep telefonu şarj edebileceğiniz ve koyabileceğiniz bir alan, kapaklı bardaklık, mod seçim tuşları ve kapaklı kol dayama bulunuyor. Burada olmasına alışkın olup burada olmayan iki şey var. Sizce neler? Evet, ilki vites kolu. Vites, son dönemlerin popüler konumu direksiyonun arkasına alınırken dörtlü flaşör tuşu cam tavan konsolunun köşesine iliştirilmiş. Hani el freni nerede derseniz o da sol tarafa alınmış. Yani işte cam tavan demişken açılır perdeli sistemiyle iç mekanı böyle değiştirebilirsiniz. Buna ek ambiyans aydınlatmanın da hayrını görün. Konsolun altında da yine küçük bir saklama alanıyla burada bağlantı ekipmanlarını görüyoruz. Kabin kim ne derse desin kesinlikle fazlasıyla etkileyici. Her şeye hakim olmanız, iyi tasarım detayları ve fazlasıyla benden tam not aldı. Hadi gelin benim en sevdiğim yerlerden olan arka koltuklara da bir bakalım ne var ne yok. Bir kere gönül rahatlığıyla makam otomobili olarak kullanılabilecek olan yeni Tiggo 9'un arka koltuklarına oturur oturmaz bu direklerdeki havalandırma çıkışlarını görüyorum. Hayatımda ilk kez Audi A8'de görüp çok etkilendim, bu üst segment detay artıyı hemen kaptı. Şaft tünelinin olmadığı arka tarafta rahatın da rahatı yolculuklar yapabilirsiniz. Burada koltuk ısıtma tuşları ve klima kontrolü de sunulmuş. Makam demişken ön koltuğun yanındaki bu tuş sayesinde gerçek anlamda makam otomobili özelliklerine de erişebilirsiniz. Ben lafı hiç uzatmadan bu iç mekanı büyük bir takdirle terk edip bagaja geçiyorum. Yeni Tiggo 9'un bagajında arka koltukları da yatırdığınızda 2000 litrenin üstünde bir saklama alanı sunuluyor ki zaten böyle bir SUV'de de saklama alanı ile ilgili sorun yaşamak trajik olur. Çinli deyince standart gelen güvenlik özellikleri yüzü güldürüyor. Euro NCAP olmasa da Çin'in kendi çarpışma testlerine tabi tutulan Tiggo 9 her ne kadar yeni bir otomobil olsa da çarpışma testlerinden alnının akıyla çıkmayı başardı. Öyle ki Euro NCAP'in 5 yıldızına tekabül eden en yüksek puanı alan Tiggo 9 güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yaya ve bisikletlileri tanıyarak olası bir kaza anına fren yapan acil durum freni, devasa cüssesinin etkisiyle kör noktanızda muhtemel kalabilecek araçları ışıklarını size gösteren kör nokta uyarı sistemi, benim bayıldığım ve her otomobilde kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm otomatik yanan akıllı far sistemi, akıllı hız sabitleme sistemiyle gaza ya da frene basmadan ilerleyebilir, yokuş kalkış ve iniş sistemleriyle de bu devasa cüssesini arazide, köyde, safaride kullanabilirsiniz. Süspansiyon konusunda önlerde MacPherson tam bağımsız sistem kullanılırken arkalarda yarı bağımlı torsiyona yer verilmiş. Tabi son teknoloji çip ve yazılımlarla yarı otonom sürüş de yeni Tiggo 9'da sizi bekliyor. Motor seçenekleri ve performans konusunda bu cüsseye yakışır motorlar yeni Tiggo 9'da bizi bekliyor. Motor. Özellikle de bizim gibi ülkelerde en önemli parametrelerin başında geliyor. Parametre ne derseniz yani önemli bir kriter. Yeni Tiggo 9'da ilk etapta cüssesine de yakışır 2.0 TGDI motor geliyor. 4 silindirli bu motor 261 beygir güç, 400 Nm tork üretirken 8 litre otomatik şanzımanla yönetiliyor. 100 kilometrede 7.7 litre gibi bir yakıt tüketimi paylaşılan yeni Tiggo 9'un maksimum hızı 205 km olarak belirlenmiş. Geldik heyecanın doruk yaptığı kısma. Yeni Chery Tiggo 9 Çin'de 21.500 ile 28.800 dolar arasında alıcılarını buluyor. Peki sizce bu fiyat Avrupa'ya da Türkiye'ye gelince ne kadarı bulur? Yeni Chery Tiggo 9 hakkında bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi. Ben yeni Tiggo 9'u aşırı beğendim. Ve size şu kadarını söyleyeyim, ben kesinlikle bir Tiggo 9 sahibi olmak isterdim. Peki siz yeni Tiggo 9 hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni Tiggo 9 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.